Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Javokir Sindarov'la Gujrati Vidit arasında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Şimdi bu maç FIDE Grand Swiss 7. turda oynandı ve bu maçı sizlerle paylaşmamdaki asıl sebep oyun ortası ve oyun sonunda gerçekten çok güzel konumların oluşması sebebiyle gerçekten ilgi çekici bir maç olduğunu ben düşündüm. Ve de ayrıca eklemem gerekir ki Javokir Sindarov çok genç bir oyuncu ve Özbekistan'ın en genç yıldızlarından biri olabilir. Kendisi 17 yaşında. Gurjeti Vidit de zaten Hindistan'ın en büyük GM'lerinden biri. Ve Sindarov'un bu oyununu ben açıkçası takdir ettim diyebilirim ve isterseniz şimdi başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5 ve burada açılış hamlelerinden sonra şimdi fil B6 hamlesi gelmiş. Peki at F6 tercih edilebilir miydi? Edilebilirdi. Ama Vidit bunu daha sonra gerçekleştirmeyi tercih etti. Biz burada kısa rok yaptık. Sindorov yani kısa rok yaptı. At F6'dan sonra şimdi burada düşündüğümüzde A4 veya H3 gibi hamlelerimiz mevcut aslında. Peki başka bir hamlemiz yok mu? Aslında at B D2 var ama at B D2 biraz daha bekletilebilir. Burada Sindarov A4'te devam etmiş. Zaten A4 açılış yani teori. O yüzden aslında kendisinin tercihine bağlı olarak değişecekti. Burada A5 geldi ve burada fil E3 hamlesi. Şimdi fil E3 hamlesi biz Twitch'te yayındayken aslında biraz düşündüğümüz bir hamleydi. Burada çünkü at A3 ya da fil B3'e çekme ya da at BD2 dediğim gibi hani tercihleri olabilirdi. Burada fil E3'ten büyük ihtimalle şimdi göreceğimiz varyant fil E3, F3'ten sonra burada D4. Önce at BD2 ondan sonra D4 hamlesini sürme imkanları olabilir tabii ki ama biraz üstünlüğümüzü sanki kaybettik gibi. Burada biraz eşitlendi konu çünkü. Şimdi Vidit burada at E7 oynamayı tercih etmedi. Önce bir kısa rok yapıyor. At E7'den sonra çünkü at G6 döndürebilirsiniz. Ve at E7'deyken aslında bazı karelerin ufaktan bir kontrolünü sağlamak amacını taşıyor. Peki at BD2, at E7. Burada at H4 hamlesi zannediyorum ki burada kale F6 vurmalarından sonra G F6 ve vezir H5 gibi bir hamle sonrasında aslında etkili olabilecek bir hamle. Peki burada D5'e devam ediyor. Peki burada kale F6 vuramıyor muyuz? Aslında vuramıyoruz. Burada D5'i dikkate almamız gerekiyor. E5, at E, D5 ve burada vezir F3 hamlesi geliyor. Peki yani burada şimdi konum ne durumda? Aslında baktığınızda konum eşit durumda. Burada Vidit nasıl devam ediyor? At B6 ile devam ediyor. Tamam. O zaman nasıl bir hamle düşünebiliriz? Burada aslında baktığınızda ya E4 gibi bir hamle yapmanız gerekiyor ya da at F5 gibi bir hamle yapmanız gerekebilir. Çünkü burada G7'ye vurma ihtimaliniz yüksek. Peki burada Sindorov bu iki hamleden hangisini tercih etmiş sizce? E4'ü tercih ediyor. Peki ondan sonra at F5 yapmak belki de aklına geldi. Peki vezir D6'dan sonra şimdi benim ufaktan bir sorguladığım bir hamle oldu. Burada fil G4 gibi bir hamle yapsak vezir E3'e kaçtığında bile biz aslında G4'teki filimizi burada etkili kullanabileceğiz ve de fil G4'e H3 örnek veriyorum fil G4 vezir E3 işte siz burada kale F E8 oynadıktan sonra H3 ile kovmaya kalkarsanız fil H5 G4 ve fil G6'dan sonra siyahlar üstün kalıyor. Böyle bir durum mevcut. Ama zannediyorum Vidit başka bir planın içerisinde kendini bulmaya çalıştı. Vezir D6 ile devam etti. Vezir E2 ve burada fil G4 hamlesi geliyor. Fil G4 hamlesi biraz burada geç oldu sanki. Peki at F3, kale A D8, H3, fil H5, G4. Evet. Bahsettiğim maalesef siyahlara üstünlüğü kaptırdığımız bir konum oluştu. Bir G6'dan sonra düşünelim. Şimdi biz neden üstünlüğümüzü kaybettik?
Yani burada düşündüğünüzde şah kanadımız zayıfladı. Burada bir atak şu an sürdürmemiz yani kısa vadede gözükmüyor. Bu piyonu savunmaya şimdi fil ve vezir hani bağlı durumda. Şahımızı H2'ye bile gelsek biz G ve F hatlarından şu an bir şeye kalkışamıyoruz. Yani aslında maalesef H3 G4 tercihi biraz sıkıntılı bir tercih oldu. Peki devam edelim. Kale F D1, at F D7, fil B3, at C5, at C4'e vezir F6 ve burada fil A2 hamlesi geliyor. Fil A2 hamlesi bence gayet iyi bir hamle. Zaten makinenin de önerdiği bir hamle. Burada boştaki olan filimizi şimdilik vermemek adına ve bu etkili çaprazda tutabilmek adına böyle bir hamlenin gerekli olduğu açıktı. Şimdi burada siyahların hafif üstünlüğünü devam ettirmesi için yapması gereken tek hamle kale F8 hamlesi ve burada zaten Vidit bu hamleyi yapıyor. Peki at C4 de yapılabilirdi ama şu an kale F8 daha gerekli bir hamle. Çünkü burada at C5 işte vezir E5 alamayacaksınız çünkü zaten at E5 alınır. Önce bunu tedbirini almak gerekiyor diye ben düşündüm ve makine de aynı fikirdi benimle. Peki şah G2. Şimdi şah G2 aslında düşündüğünüzde bir hata mı yoksa insan hamlesi mi ben bir düşünüyorum. Çünkü yani siz burada bu atı ufaktan ufaktan nasıl koruyacaksınız? Hani düşünüyorum. Yani burada aslında şah G2 hamlesi biraz insancıl bir hamle. Burada işte atınızı korumak adına yaptığınız bir savunma hamlesi niteliğinde diye düşünüyorum. Ama makine bunu beğenmiyor. Peki siyahlara üstünlük veren tek hamleyi Vidi sizce buldu mu? Evet. At B A4 hamlesi makinenin siyahlara üstünlük anlamında verdiği tek hamle ve Vidit bu hamleyi yapıyor. Peki Sindarov nasıl devam ediyor? H4'te devam ediyor. H4 bir hata maalesef. Vezir F4, at E5, kale E5, at E5'ten sonra vezir E5 ve H5. Maalesef siyahlara üstünlüğü kaptırdığımız dönüm noktası diyebileceğimiz bir hamle. Peki burada biz D4 yapsaydık olmaz mıydı? Aslında baktığınızda olabilirdi ama vezir E4'ten zannediyorum ki çekilmiş olabilir Sindarov. Şimdi fil E4'ten sonra burada pek hoş bir konum oluşmuyor. Ama yine de şimdiki göreceğiniz hamleden daha iyi bir hamle olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Peki H5'ten sonra ne var ki bu kadar? Yani biz H5'te aslında kötü bir şey de yapmıyoruz diye düşünüyoruz ama burada çok güzel bir hamle var. Ve de tek hamle. Vidit bunu buluyor. Kale D3. Muhteşem bir hamle. Kale D3 gerçekten oyunu aslında yani nasıl diyebiliriz bilmiyorum ama çok güzel bir dönüm noktasına sokan, oyun sonuna taşıyan hatta bir hamle oldu. Şimdi biz burada Cinderolla fil F7'de devam ettik. Şah F8, kale D3, at D3, vezir E3. Burada dikkat edin vezir D3 alamazsınız. Burada fil E5 gibi, fil E4 gibi özür diliyorum bir hamle var. Bu yüzden atı alamıyorsunuz. Burada vezir E3'te devam etti Sindarov. Vezir E4, vezir E4, fil E4'ten sonra burada şah G3, şah F7 ve kale A4'ten sonra şimdi düşündüğünüzde burada Sindarov neden terk etmiyor? Bir kaleye işte at ve fil karşıtı hani şöyle diyelim Vidit'in burada bir piyon üstünlüğü bir de iki tane hafif taşı var. Kale biraz daha sanki sıkıntılı gibi. Ama bakın burada aslında Vidit üstün olsa bile Sindorov burada şansını denemeye aslında karar veriyor ki bence mantıklı devam etmesi. Çünkü burada sizin potansiyel olarak bir hala tehditleriniz mevcut. Ben olsam ben de devam edebilirdim. Peki fil C6'dan sonra kale A5, at B2, kale F5, şah E7, kale E5 tekrar aynı hamleler yapıldı ve şah G8 hamlesinden sonra şimdi burada süre arttırma olayları da var tabii ki. 40. hamleye yaklaşıyoruz çünkü 40. hamlede süre ekleme geliyor.
Kale E5, at A4, C4'e, at B6 ve G5'ten sonra şimdi şah F7 ve burası süre eklemenin olacağı yer. Kale F5, şah E7 ve şimdi ikisine de süre ekleme geldi. Peki bundan sonra nasıl devam edilecek? Şah D8'e devam etti Vidit. Peki yani o zaman ne yapabiliriz biz burada? Aslında kale F5 ya da kale A5 yapılabilirdi. Sindarov kale F5 tercih ediyor. Şah E7, tekrar kale E5, kale F5, şah E6'dan sonra burada kale F8'e artık 8. yataya bir şekilde sızmaya çalışıyoruz. H8, özür diliyorum. H7 piyonu bizim bir hedefimiz. Burada at C4 hamlesi geldi. Kale H8, at D6 ve burada kale H7'den sonra fil E4 ve G6 hamlesi aslında iyi sayılabilecek bir hamle. Belki de kale A8'de yapılabilirdi ama piyonumuzu sürmek adına da bir hamle diye düşünüyorum. Peki burada siyahlar aslında B5 ile devam ettiğinde artık üstün konumdalar ama tabii ki beyazlar yani Sindorov burada şansı hala denemeye devam edecek ki devam etmesi lazım. Çünkü hala fırsatları olabilir. Peki nasıl olabilir fırsatlar? Şah F4, B4. Burada kale A8 oynadı. B3'ten sonra kale B8 ve fil D5 sonrasında bakın dikkat edin. Burada hala bir şansımız olabilir. Aslında düşündüğünüzde hala umudumuzu burada yitirmememiz gerektiğini anladığımız bir konum. Burada ama işte Sindorov maalesef hamlesini yanlış yapıyor. Şah E3 gibi bir hamle hata. Burada H6 ile devam etmesi gerekiyor ama tabii ki dediğim gibi şimdi bu insancıl bir hamle yani makinenin önerdiğine göre devam etmek aslında burada biraz zor olabilir. Çünkü burada B3 gibi bir potansiyel vezir olma ihtimali bir piyon var. Siz bunu nasıl tutacaksınız? Bunu düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Odağınız oraya yönelmiş. Hani burada piyonları sürmeye çalışmak belki de sizi tamamen kayba götürecek. O yüzden insancıl bir hamle diye düşünüyorum. Şah E3 hamlesi. Peki. B2 H6'yı daha sonradan yapıyor ama GH6 Şah D4 At F5 Şah C5 C6 ve Kale B2'den sonra Vidit Şah F6 oynadıktan sonra Sindoro burada terk ediyor. Peki neden? Piyonumuz düştü. Fili alamıyorum. Piyonu alamıyorum. Kale H2 gelsem bu piyonu alamıyorum. Artık burada çünkü tutunacağımız bir dal kalmadı. Ama Sindoro bence kesinlikle oyun ortasında, oyun sonunda yaşının da verdiği artık nasıl diyeyim yani tecrübeden mi diyeyim artık. Vidic çünkü 29 yaşında, Sindorov 17 yaşında. Düşünün. Yani tecrübesi biraz daha olduğu zaman, biraz daha tecrübelendiği zaman bu oyuncu çok büyük bir yıldız, hatta adaylarda bile oynayabilecek bir vatandaş, bir kişi olabilir diye düşünüyorum. Peki, sizlerle bu oyunu bugün paylaşmak istedim. Sindarov Twitch'te canlı yayını yaparken gerçekten çok sevdiğim bir oyuncu oldu. Özbekistanlı olduğunu yani Özbekistan'dan olduğunu öğrendiğimde daha da bir mutlu oldum. Asya'dan böyle oyuncuların çıkması beni gerçekten mutlu ediyor diyeyim. Vidit'te zaten sevdiğim bir oyuncu. Twitch'te de canlı yayınlarda da onun maçlarını da inceliyorum. Twitch'e de tabii ki gelmek isterseniz aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz diyeyim. Evet, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım eee, öğretici ve keyifli bir video olmuştur. Ben şahsen oyun ortası ve oyun sonu bakımından öğretici bir maç olduğunu düşündüğüm için bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim diyerek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup lütfen bildirimleri açmayı unutmayınız. Bunlar benim için çok önemli diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.